Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Fuşya ve beyaz tonlarında. Fuşya ipim Kartopu Flora'nın, renk kodum K732. Beyaz ipim de yine Kartopu Flora, renk kodum K10. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara hanımlar. Ve hemen modelimi göstereceğim. Buyurun. Patiğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi kalpli, ajurlu, çok şık, çok güzel bir model oldu. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Ajurlu modeller tabana uygun olmadığı için tabanına ajur modeli kullanmadım. Sadece üst bölümüne yaptım. Çok şık, çok güzel oldu. Bu şekilde hanımlar modelimiz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Burun kısmından başlayacağız. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek atacağım. Şu 12 ilmekle başlıyoruz. Şu birinci ilmeğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimizi attık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın şöyle arka yüzdeyiz. İkinci şişimi alıyorum. Örmeye başlayacağım. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak öreceğim. İlk sıramızda ilmeklerimizi bu şekilde ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz. Bu aşamada 5 şişe geçeceğiz ve düz örgü uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden hanımlar 3. şişimize ilmekler çıkararak devam edeceğiz. Bakın ilk ilmeğimi şuradan çıkaracağım. Şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek bir tane ilmek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım hanımlar. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için tığ yardımıyla rahat ilmek çıkartacağım çünkü. Şu 3. ilmeğim. Başlangıç yerinde hanımlar ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım. Patik burnumuz sağlam olsun. Şu 4. ilmeğim. 5 ve bir ilmek daha çıkarttım. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. 2. ilmeğim. 3, 4, 5. Şu kenara giriyorum bakın en son. İlmeğin iki kanadına birden girip bir ilmek daha çıkarttım. 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Bir sıra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz. Hanımlar 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şu birinci şişimdeki 6 ilmeğimde boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. Şu da ikinci şişimdeki 6 ilmeğim. 3. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine aynı şekilde düz örüyorum. Böylece hanımlar bir sırayı tamamladık. 4 şişimizi de ördük. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini hanımlar patik burnumuzda sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Bu orta kısımlardan artırma işlemi yapmıyoruz. İlk şişimdeyim şimdi. Kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek ördüm. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki
Hemen bakın şuradaki ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Bakın ilk artırmamı buradan yaptım. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece birinci şişimde 7 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız hanımlar bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol taraftan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim yine düz olarak örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen bu sağ tarafa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum kenardan. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına taktım şişimi ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor. İlk 3 şişimizde 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar bakın burada da bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm ve kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de böylece 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yaparken bir sıra ilmekleri artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Bunun sebebi şu hanımlar. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine 3 ve 4. şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini birinci ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimizi düz ördüm. Şimdi tekrardan artırma zamanı. Öncelikle hanımlar ilk şişimdeyim. Bakın ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerimi yine düz örülüyor. Birinci şişimde böylece 8 ilmeğim oldu. İkinci şişimdeyim. Kenarımız hanımlar bakın bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim yine düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Yine diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Bakın hanımlar burada da kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğime şişimi taktım ve bunu düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 8 ilmeğimizde düz öreceğim. Sonraki sıra artıracağım. Sonra düz öreceğim, artıracağım. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Modelimi kurdum. Benim ölçülerime göre 14'er ilmek tam geldim. Bu kalp modelimiz 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için dileyen şişlerine 15'er ilmek de yapabilir. Dileyen 16'şer ilmek de yapabilir. Dileyen 13'er ilmek de yapabilir. Modelin sayıları gereği her türlü ilmek sayısına uygun bir model. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmüyorum hanımlar. Hemen modele başlayacağım. Bu aşamada artık beyaz ipimi de ekleyeceğim. İlmeklerimi bu sıramızda beyaz ipimiz ile öreceğiz. Şöyle beyaz ipimi ekliyorum.
Hemen şöyle bir 2 ilmek ördükten sonra beyaz ipimin ucunu fuşya ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını beyaz ipimiz ile düz olarak örüyoruz hanımlar. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine ikinci şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bir sıra beyaz ipimizle düz öreceğiz. Ardından da kalp modelimize başlayacağız. Dediğim gibi sizler şişleri 15'er ilmek de yapabilirsiniz. 16'şer ilmek de yapabilirsiniz. 13'er ilmek de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. İlmek sayısı gereği model tam denk geliyor hanımlar, kalp modelimiz. Üçüncü şişimdeki ilmeklerimi örüyorum şu anda. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Yine ilmeklerimi beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde bir sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi kalp modelimize başlayacağız. Kalp modelimiz toplamda 3 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk sırasını yapıyoruz hanımlar. Bir ilmek beyaz örerek başladım patiğime, modelime. Modelimizin ilk sırası bir beyaz ördüm. Yanına bir tane fuşya örüyorum. Bir beyaz, yanına bir fuşya ördüm. Devamında 3 beyaz bir fuşya olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. 3 beyazımı ördüm. Bir ilmek fuşya. 3 ilmek beyaz örüyorum. Bir ilmek fuşya. 3 beyaz. Bir ilmek fuşya. İkinci şişimdeyim. Yine devam ediyorum. 3 ilmek beyaz. Bir tane fuşya. 3 tane beyaz örüyorum. Bir fuşya. 3 beyaz. Bir fuşya. Tekrardan 3 tane beyaz, 2 oldu. Üçüncü şişime geldim. Üçüncü beyazımı buradan ördüm. Bir ilmek fuşya örüyorum. 3 tane beyaz, bir fuşya. 3 beyaz, bir fuşya. 3 beyaz, bir fuşya. Devam ediyorum. Dördüncü şişimdeyim. 3 beyaz, bir fuşya. Dördüncü şişimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Son 2 ilmeğimi de beyaz ile ördüm. Modelimizin ilk sırasını tamamladık hanımlar. Geldik ikinci sıramıza. Bu sıramızda şöyle fuşya ipimle başlayacağım. İlk 3 ilmeğimi fuşya ile öreceğim. Bir önceki sırada bir tane fuşyamız vardı. Bunu 3 tane olarak bu şekilde örüyoruz. Tam ortaya bir beyaz. 3 ilmek fuşya örüyorum. Kalbimizin ikinci sırasında şu 3. fuşya ilmeğim, yanına bir beyaz. 3 fuşya, bir beyaz. İkinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. İkinci şişime geldim. 3. fuşya ilmeğimi buraya örüyorum. Yanına bir tane beyaz. 3 ilmek fuşya, bir tane beyaz. 3 ilmek fuşya, bir beyaz. 3 fuşya, bir beyaz. Üçüncü şişimden devam edeceğim. Yine 3 fuşya ile başlıyorum. Bir beyaz. 3 fuşya, bir beyaz. Yine 3 tane fuşya ilmeğimi ördüm. Bir beyaz. Tekrar 3 tane fuşya ilmeğimi örüyorum. Dördüncü şişimden devam edeceğim. Şu 3. fuşya ilmeğim. Yanına bir ilmek beyaz örüyorum. 3 fuşya, bir beyaz. Şöyle yarım ilmek aldım. Düzelttim. Devam ediyorum. 3 fuşya, bir beyaz. 3 fuşya ve sonuncu ilmeğimi beyaz ile ördüm. Kalp modelimizde ikinci sırayı tamamladık. Geldik şimdi 3. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi fuşya ile örüyorum. Bir beyaz,
bir fuşya. Bakın ilk kalbimizi tamamladık. Arada bir beyazımız var. Bir fuşya, bir beyaz, bir fuşya, araya bir beyaz örüyorum. Yani hanımlar kısaca bu sıramız bir fuşya, bir beyaz, bir fuşya, bir beyaz olacak şekilde devam edecek. Bir fuşya, bir beyaz. Sırasıyla ilmeklerimi bu şekilde öreceğim. Bir fuşya, bir beyaz. İkinci şişime geldim. Devam ediyorum. Bir fuşya, bir beyaz. Bir fuşya, bir beyaz. Bir fuşya, bir beyaz. Üçüncü şişimdeyim. Yine devam edeceğim. Bir fuşya, bir beyaz. Bir fuşya, bir beyaz. Sonuncu ilmeğimi burada beyaz ördüm. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Tekrar bir fuşya, bir beyaz ilmeklerimi bu şekilde sırasıyla örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de beyaz ile ördüm. Kalbimizi hanımlar bu şekilde tamamladık. Bakın kalp desenimiz şöyle göstereyim. Ortaya çıktı. Şimdi kalbimiz bitti. Yine fuşya ipimiz bekleyecek. Beyaz ipimiz ile ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını beyaz ipimiz ile örüyoruz. Hepsini beyaz ile örüyorum. Fuşya ipim bekleyecek. İkinci kalp modelimizi yaparken yine aynı ipi kullanacağız çünkü. Bakın bu şekilde ilmeklerimizi düz örüyoruz. Hanımlar şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere beyaz ile öreceğiz. Sonra bir daha öreceğiz 4 şişimizi. Bu şekilde 2 sıra tamamlanacak. 2 sıra beyaz ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi bakın beyaz ipimle düz ördüm. Şimdi bu aralardaki minik ajurlu desenimizi kuracağız. Bunu da şöyle yapıyoruz. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ardından ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime bir kere böyle doladım. Öndeki iki ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Arada bir ilmek düz. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Artırma yapıyorum. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Artırıyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Şimdi öndeki iki ilmeği keseceğim. Burada bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi ikinci şişimdeki ilmeğimi alarak keseceğim. Bakın ilk şişimde artırdım. İkinci şişimdeki şu iki ilmeği kesiyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki iki ilmeği keserek örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki iki ilmeği keserek ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Artırıyorum. Öndeki iki ilmeği kestim. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Ve şişimde kalan son bir ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tamam hanımlar, ön bölümdeki ön taraftaki iki şişe ajurumuzu yaptık. Taban bölümüne ajuru yapmıyoruz. Tabandaki ilmeklerimizi bu şekilde düz örüyoruz. Çünkü böyle ajur delikli bir örgü modeli olduğu için patiğin tabanına uygun düşmez. Tabanımızı düz olarak örüyoruz. Tabanımdaki diğer şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Şimdi tekrar ön yüze geldik. Bu durumda hanımlar yaptığımız işlemi şöyle bir tekrar etmek istiyorum. Artırmalar bittikten hemen sonra bir sıra beyaz ipimizle düz ördük. 3 sırada kalp modelimizi yaptık. Kalp modelimiz bitince ilmekleri 2 sıra beyaz ipimizle düz ördük. Ajur yaptık. Şimdi tekrardan ajurdan sonra ilmekleri yine 2 sıra düz olarak öreceğiz. İkinci kalbimize geçeceğiz. Bakın hepsini düz örüyorum.
ajur yaptığım ilmeklerim, kesim yaptığım ilmeklerim hepsi düz örülecek. Bu şekilde. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm bile. Şeklimiz böyle. Şimdi hanımlar yine 2 sıra boyunca 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim gelelim. Ardından ikinci kalbimize birlikte başlayalım. Evet hanımlar, ajurumdan sonra 2 sıra ilmeklerimi bu şekilde düz ördüm ve geldim. Bakın ajurlu desenimiz bu şekilde kendini gösterdi biraz. Şimdi yapacağımız işlem şu, ikinci kalbimizi kuracağız. Bakın ajurumuzdan sonra ikinci kalbi kuracağız. İlk kalbimizi nasıl yaptıysak aynı sayılarla aynı hizada ikincisini kuruyoruz. İlk kalbimizde olduğu gibi ilk ilmeğimi beyaz ile ördüm. Yanına bir ilmek fuşya örüyorum. Devamında 3 beyaz 1 fuşya olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. 3 beyaz 1 fuşya. 3 ilmek beyaz 1 ilmek fuşya. 3 ilmek beyaz 1 ilmek fuşya. Bu şekilde hanımlar. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Diğer 3 şişimi de aynı şekilde ördüm geldim. Kalp modelimizde ikinci sıradayız hanımlar. Bu sıramızda da ilk 3 ilmeğimi fuşya ile örerek başlıyorum. 3 fuşya 1 beyaz. 3 fuşya 1 beyaz. 3 fuşya 1 beyaz. 3 fuşya. Bu şekilde ikinci sıramız devam edecek. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer ilmeklerimi de ördüm geldim. Kalp modelimizde 3. sıradayız. Bu sırada ilkini fuşya ile örerek başlıyorum. 1 beyaz 1 fuşya örüyorum. 1 beyaz 1 fuşya 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 1 beyaz, diğer şişte 1 fuşya diye devam edecek. Bu şekilde hanımlar kalbimizin 3. ve sonuncu sırası. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, kalbimizi böylece bakın tamamladık. Yine fuşya ipimiz bekleyecek. İlmeklerimizi yine beyaz ipimizle öreceğiz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz hanımlar. Beyaz ipimiz ile ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz kalbimizden sonra. Bakın bu şekilde. Şimdi kalpten sonra hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca beyaz ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi beyaz ipimle düz ördüm. Şimdi tekrardan ajurumuzu yapacağız. İlk yaptığımız ajurla aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Bakın bir tane beyazımı düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Bir ilmek düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Şimdi öndeki 2 ilmeği keseceğiz. Şu ilmeğimi ikinci şişime alacağım. İlk şişimde artırmıştım. İkinci şişimdeki şu 2 ilmeği kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Şu öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Artırıyorum. Kestim öndeki 2 ilmeğimi, bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bakın öndeki ajurlu modelimizi tamamladık. Yine patiğimizin tabanında hanımlar ilmeklerimiz düz örülüyor. Hani ajur yapmıyorduk çünkü patiğimizin tabanına ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak örüyoruz. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de artırma yapmadan düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Ajurumuzu yapmıştık bir önceki sırada. Şimdi yine ilmeklerimiz düz örülecek. Bu şekilde bakın hepsini sırasıyla düz olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar.
Şimdi yapacağımız işlem şu. 2 sıra boyunca 4 şişimizdeki ilmeklerimizi beyaz ipimizle öreceğiz. Bakın tam olarak şu bölümdeyiz. 2 sıra boyunca beyaz ipimizle öreceğiz. Ardından ilk 2 kalbimizle aynı şekilde 3. kalbimizi yapacağız. 3 sırada. 3. kalbimizden sonra yine 4 şişimizdeki ilmekleri 2 sıra düz öreceğiz. Araya tekrardan ajurumuzu yapacağız. Zaten ilk 2 ajuru birlikte yaptık. 3. ajur da aynı şekilde aynı sayılarla yapılacak. Ajurdan sonra yine 2 sıra ilmekleri düz örüp 4. sıra kalplerimizi yapacağız. İlk 2 kalbimizle aynı şekilde yine 4. kalbimizi yapacağız. Hanımlar 4. kalpten sonra sadece bir sıra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi düz örelim. Hani modele başlarken de bir sıra düz örüp öyle beyaz ipimizle düz örüp kalbe başlamıştık. 4. model bittikten sonra da yani kalp bittikten sonra da 4 şişimizdeki ilmeklerimizi bir sıra beyaz ipimizle düz örelim gelelim. Ardından da birlikte bilek ayrımını yapalım. Şimdi hep birlikte hanımlar patiğimizin ön bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Bakın 4. sonuncu kalbimi yaptım. Kalbimden sonra da ilmeklerimin hepsini bir sıra beyaz ipim ile düz ördüm. Şimdi bilek ayrımı yapacağız ama bilek ayrımına hazırlık için öncelikle ilmeklerimizin tamamını fuşya rengi ipimizle öreceğiz artık. Bu aşamada hanımlar beyaz ipimizi kesip buraya bağlayabiliriz. Çünkü artık beyaz ipimizi kullanmayacağız. Patiğimizin devamında renkli ipimizi kullanacağız. Bakın bu şekilde hepsini fuşya ile ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca renkli ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi fuşya ipim ile düz ördüm ve geldim. Beyaz ipimi de kestim, buraya bağladım. Ucunu da şöyle gizledim bile. Bilek ayrımını şöyle yapacağız. Öncelikle hanımlar ilk şişimdeyim. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdim, ilk ilmeğimi ördüm. Bilek ayrımında bu şekilde ilmekleri yer değiştirdim. Sebebi şu: bilek ayrımı yani burası daha sıkı ve sağlam oluyor. Tam ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor hanımlar. Şimdi patiğimizin yan bölümlerine geldik. Ben patiğimin şu kenarlarına, buralara 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi bilek bölümünde ilk 7 ilmeğim haroşa, düz örüyorum. 3, 4. ilmeğim, 5, 6 ve 7. Diğer ilmeklerimi de bakın ön yüzdeyiz hanımlar, düz olarak öreceğim. Patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Bu aşamada ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. İlmeklerimizi bilek ayrımına kadar öreceğiz. Sonra geri döneceğiz. Bu defa arka yüze denk geldiğimiz için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz hanımlar. Şu anda taban bölümüne gelen şişteki ilmeklerimi örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ön yüzdeyim, düz örüyorum. Ve bir diğer şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da yine ilmeklerimiz bilek ayrımı yaptığımız yere kadar yine böyle düz olarak örülüyor. Son 7 ilmeğim haroşa, bilek bölümündeki kenardaki, yine bunları da düz örmeye devam ediyorum. Bilek ayrımına denk gelen şu son ilmeğimi de bakın düz ördüm, sonuncu ilmeğimi. Bakın bilek ayrımına geldik. Bu aşamada şöyle geri döneceğiz. Bilek ayrımına kadar ördükten sonra geri dönüyoruz. Şimdi bakın ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşam var, düz öreceğim. Şu 2, şu 3, alttan yarım ilmek almışım. Yok değilmiş. Devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın buraya 7 ilmek düz ördüm. Buraya bir diş haroşamız düştü. Devamında gelen ilmekleri de hanımlar şimdi gördüğünüz gibi arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü örüyoruz patiğimizin arka bölümünde. Sadece kenarlardaki yani bilek bölümündeki kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz.
Bilek ayrımına kadar gidiyoruz, geri dönüyoruz, gidiyoruz, geri dönüyoruz hanımlar. Patiğimizin arkası sadece bundan ibaret. Bir diğer şişime geldim. Yine ilmeklerimi burada da ters olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptım. Son şişim bu. Burada da yine ters örmeye devam ediyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmek kaldı. Bilek bölümündeki 7 ilmeğimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Bakın yine geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. 7 haroşamı yine düz ördüm. Tekrar şu an ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi diğer bilek ayrımına kadar düz olarak öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. İlmekleri ters olarak örüp buraya kadar geleceğiz. Bu şekilde patiğimizin arka bölümü örülecek. Şöyle baktığımız anda bu kenarlarımızda 7'şer ilmek haroşamız 7'şer ilmek haroşamız vardı. Bu kenarlarda bir diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne yani şuraya tamına 15 sıra 15 diş haroşa yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken şöyle bir ayağınıza giyin, deneyin hanımlar. Ölçün. Hani ben 15 yaptım. Belki siz 17 yaparsınız. Belki 18, belki 13. Bu tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şişinin numarası, ipinin kalınlığı, inceliği hepsi patiğin boyutunu etkiler. Bu nedenle ayağınıza ölçerek yapmanızda fayda var. Patiğinizi ayağınıza giyin hanımlar. Topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu yapalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. 15 diş haroşamı yaptım buraya. Bu aşamada hanımlar bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için bakın ilmekler dümdüz duruyor hepsi. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Siz eğer ki şişlerinize 15'er ilmek yaptıysanız bu sol tarafa 26 ilmek ayıracaksınız. Ya da 13'er ilmek yaptıysanız da bu sol tarafa 22 ilmek ayırmanız gerekiyor hanımlar. Şimdi birlikte topuğumuzu yapmaya başlayalım. Topuk kesiminde kenardaki haroşa ilmeklerimizi yine haroşa olarak öreceğiz. 7 haroşamı öncelikle düz olarak örüyorum. Şu 7 haroşamı ördüm. Ardından sayarak ve düz olarak ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. 7 haroşamdan sonra 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm, 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştım. Siz 15 ilmek yaptıysanız ve bu sol tarafa 26 ilmek ayırdıysanız 25 ilmek örüp 26. ilmeği örerken kesim yapacaksınız. Ya da şişlere 13'er ilmek yapıp da sol tarafa 22 ilmek ayırdıysanız 21 ilmek öreceksiniz. 22. de kesim yapacaksınız. Topuk için aralarda kalan ilmek sayıları hep aynıdır hanımlar. 7 ilmek kalıyor. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde her kesimden sonra birer birer eksiliyor, bitiyor ve böylece patiğimizin topuğu oluşuyor. Yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için buraları düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ben ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. örerken kesim yapacağım. İlmek sayılarınız farklıysa az önce söylediğim gibi o sayılara nazaran kesim yapmaya devam edeceksiniz. Yine öncelikle ilk 7 haroşamı örüyorum. 4, 5, 6, 7 ve sayarak düz örmeye devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. de şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte bakın keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesim yaptık. Yine geri döneceğiz kesimden sonra. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Tekrar ön yüzde aynı şekilde ilk 23 ilmeği örüp 24. de kesim yapacağız. Hanımlar, biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Bu şekilde patiğimizin topuğunu elde etmiş olacağız. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu aralardaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi ördüm geldim. Şimdi bu aşamada ilk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Kesim yapacağız hanımlar. Ben tığ ile kesimimi gerçekleştireceğim. İlk kesimimiz şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte kestim. Diğer kesimlerim şöyle oluyor: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Bu şekilde gizli kesim yapmış oluyoruz hanımlar. Ve her iki patiğimizin topuk kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Hani sağ patiğinki sağ tarafta, sol patiğinki sol tarafta gibi değil. Her ikisi de aynı yönde oluyor. Zaten gizli kesim olduğu için yönü de pek fark etmiyor. Çünkü kesimizi arkada çok da belli bile durmuyor. Bittikten sonra da zaten birlikte bakacağız. Hani ben bu yöntemi çok beğeniyorum, bunu kullanıyorum. Fakat sizlerin bildiğiniz farklı, beğendiğiniz, sevdiğiniz topuk kesme yöntemleri varsa onları da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz topuğu patiğinize uygulayabilirsiniz. İlmeklerimizi yine kesmeye devam ediyorum ve her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için ilmeklerimiz de aynı anda bitecek şimdi. Yine sırası ile önce birinci şişten sonra ikinci şişten ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde son birer ilmeğim kaldı hanımlar. Onları da yine aynı şekilde aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Şişlerimiz de artık boşa çıktı. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. En son buraya şöyle sıkıca iki tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Hemen ipimizi gizleyelim, topuğumuza bakalım. Hanımlar, bu patiğe bir ip yetiyor da artıyor bile, hatta artan ipimi de göstereceğim. Baya bir ipim arttı. Şimdi göstereceğim size, tam ipten başlamıştım. Fırça renginden bahsediyorum. Zaten beyazı araya, ön bölümüne az bir şey kullandık. Bakın ipimizi de gizledik. Hemen topuğumuzu göstereyim. Bakın hanımlar, izi bile belli değil. Çok az şurada. Çok güzel, zarif duruyor patiğin arkasında bu tarz topuk şekli. Mutlaka bir deneyin derim. Evet, patiğimiz görüntü itibariyle böyle. Hemen kalan ipimi de göstereyim hanımlar. Bakın şu kadar da ipim kaldı. Aynı patikten bir çift daha örerim yani. Baya gördüğünüz gibi ipim de arttı. Hani bir tam ipten başlamıştım dediğim gibi. Bu kadar da ip gitti. Hemen manken ayağıma giydireyim. Bir de patiğimizi öyle görelim ayakta. Duruşuna bir de öyle bakalım. Birlikte yaptığımız patiğimiz nasıl görünecek? Çeyizlik güzel bir patik oldu. Hani ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle beğenerek, severek yaparsınız. Bakın hanımlar, birlikte yaptığımız modelimiz de ayakta bu şekilde görünüyor. Anjurlarımız da ayrı bir hava kattı. Çok güzel durdu. Kalpler de çok yakıştı. Dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz hanımlar. İşte bu şekilde yine topumuzu da yakından göstereyim. Bakın. Ayaktaki duruşumuz böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.